Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sarımsak buzlukta nasıl saklanır? Sarımsak dondurucuya nasıl konur ve nasıl uzun süre saklanır? Şimdi özellikle ben böyle yerli sarımsak olmasını tercih ediyorum. Sarımsak alırken şöyle bir içine bakın. İçi böyle pembe kabuklu olsun. Bu pembe kabuklar çok güzel. Ata tohumu, Taşköprü sarımsağı. Şöyle bakın, çok güzel. Daha dışından bile belli pembeliği. Hiç açmıyorum sarımsakları bu şekilde. Açmaya gerek yok. Böyle sapı da varsa eğer şu şekilde kesin yerli sarımsaktır. Bir de kokusuz sarımsak var, ithal sarımsaklar. Kokusuz sarımsakları ben pek tercih etmiyorum. Onların genleriyle oynandığı için doğal sarımsağı tercih ediyorum. Sarımsağı bu şekilde sakladığınız zaman inanın 2 yıl hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Şunu şöyle şuradan alayım. Sapına bağlamışlar bunu. Evet. Şimdi bu sap kısmıyla bile atabiliriz ama sap kısmıyla koymak istemiyorum. Çok fazla böyle dondurucuda yer kaplamasın. Şuradan keseceğim makasla. Biraz saplarından bırakacağım. Buradan kesip bu şekilde dondurucuda saklayacağım. 2 yıl hiçbir şey olmaz. Bozulmaz. Ama çürük olmamasına dikkat edin. Tek tek bu dişleri kontrol edin. Şöyle elinizle iyice bakın, boş olmasın. Eğer içinde çürümüş olan varsa, bakın şurada bir tane var gibi, bunu buradan almak gerekiyor. Eğer içinde çürümüş olan varsa dondurucuda da çürüme devam eder. O yüzden kesinlikle çürük koymamalıyız. Sağlam olmalı. Hepsi şu şekilde sağlam olmalı. Şöyle dıştan zaten elimizle baktığımız zaman içine çöken yok. Hepsi sağlam, taş gibi. Bu şekilde bütün koymak istiyorum. Ve böyle bütün sakladığımız zaman garanti 2 yıl hiç bozulmaz, inanın. Daha 2 yıl önceden koyduğum çok güzel sarımsaklarım var dondurucuda. Hala tüketiyorum, hiç bozulmuyorlar. Şu şekilde sapını kesip ayırdım. Tek tek şöyle kontrol edelim. İçinde çökmüş olan varsa, bakın şurada bir tane çökmüş var. Bu çürümüş buradan bir tane ya da bir hasar almış. Bunu koymuyorum. Bunu böylece koymuyorum. Yani bunun yanından ayırıp diğer kısmını koymuyorum. Bunu böyle ayırıyorum. Şu şekilde yine kontrol ediyorum. Bunda hiç yok içine çöken. Şöyle onları, sağlamları poşete alıyorum. Elle şöyle sıktığımız zaman hasarlı olan zaten hemen anlaşılıyor. Köklerini de kesmiyorum. Toprağıyla beraber böylece poşete alıyorum. Bakın şurada yine bir tane içine çökmüş. Bunda bir sorun var. Bunu, bu yanındakini ayırıp kullanabiliriz, yiyebiliriz ama bunu çabuk tüketmemiz gerekir. Çürümüşse bunu da tüketmemeliyiz. Ama bir yaralanmış, bir hasar olmuşsa o zaman diğerlerini tüketebiliriz. Bir tane çürük bile olsa burada diğerlerini çürütür. O yüzden çürüyen sebze, meyve ne olursa olsun, sarımsak, soğan tamamen kullanılmamalıdır. Bunu kontrol edeceğim. Çürükse bunu çöpe atacağım. Şöyle bakalım. Sağlamlarını şöyle hızlıca ayırıyorum. Sıktığım zaman zaten taş gibi böyle sağlam olduğu belli. Ben şimdi hepsini kontrol edip buzdolabına koyacağım. Poşetin içerisine alayım. Kontrol ettim. Tamamen sağlam olanları buraya aldım şu şekilde. Bunlarda birer hasar vardı. Şöyle mesela basınca bakın içine gidiyor. Şüphelendiklerimi uzun süre saklayacağım. Poşete koymadım. Şöyle bakın. Ve burada bakın bir tanesi gitmiş. Bunu koyduğumuz zaman bu hepsini çürütür dondurucuda. Bile olsa çürüme devam eder. O yüzden koymuyorum. Hatta bu küflenmiş gibi, bunu böyle komple atmam gerekiyor. Küflü gıdaları kesinlikle tüketmiyoruz. Bunu şöyle ayırayım. Şimdi bu sağlam olanları güzelce sıkıca bağlıyorum. Doğruca dondurucuya atıyorum. Bunlar da benim daha önce dondurmuş olduğum sarımsaklarım. Yaklaşık 2 yıl oldu, inanın. Bakın pembe Kastamonu sarımsağı çok güzel. Kullanırken şöyle yanından diş diş alıyorum. Çok da kolay ayrılıyor ve bu şekilde dondurucu kokusu da olmuyor. Şimdi şu buzlu olanların içini açıp size hemen göstermek istiyorum. Önce şunu bir tekrar hızlıca buzluğa atıyorum. Çünkü beklerse çözülür. Hepsini çıkarmıyoruz zaten. Böyle bir tane çıkarıp hemen ihtiyacımız kadar alıp hızlıca tekrar koymamız gerekiyor. Her seferinde bunu komple buzluktan çıkarmayalım. Çok hızlı bir şekilde hemen 2 diş aldım. Bunu hızlıca çözülmeden buzdolabına götürüyorum. Çünkü bu sürekli dolaptan çıkarsa bozulma çok hızlı olur. Şöyle dondurucudan çıkardığımı
göstereyim size. Ucunu kesiyorum. Soyması da çok kolay oluyor. Bakın biraz böyle tabii rengi değişiyor buzlukta donmuş olduğu için, şu an donuk. Zaten kullanırken de hiç çözülmesini beklemeden böyle buzlu buzlu kullanıyoruz. Çünkü yeni çıkardım, 1 dakika dahi olmadı. Bakın bıçakla bile çok rahat kesebilirim. Görüyor musunuz? Çok rahatlıkla kesiliyor ve taptaze. Bunu kabuğunu soymadan önceki haliyle toprağa diksek çıkar. Taze sarımsak olur. Bakın şu an hala buzlu ama doğraması çok kolay. Deneyeceklere kolay gelsin, bereketli olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Beni takip edin. Birlikte sağlıklı güzel tarifler yapalım.